Asya'nın uzak noktalarına gidiyoruz. Endonezya 17.000 farklı ada ve adacığı kontrol ediyor. Askeri envanterini genişletmeye devam ediyor. Özellikle hava kuvvetlerinde ve deniz kuvvetlerinde Türkiye'den çok sayıda askeri araç ve füze satın aldılar. Geçmişinde çevresindeki bağımsızlık hareketlerine karşı izlediği politikalarla toprak bütünlüğünü korudu. Devlet Başkanı Subianto, Mustafa Kemal Atatürk ve Fatih Sultan Mehmet hayranı. Videomuzda ordu yapısını, ekipmanlarını ve askeri işbirliklerini konuşacağız. Türkiye'den hangi askeri araçları alıyor? Diğer ülkelerden hangi ürünleri envanterine katıyor? Yerlilik konusuna neden önem veriyorlar sorularının cevaplarını arayacağız. İçeriye geçmeden önce minik bir ricamız var. Videoyu hazırlarken ben ve ekip arkadaşlarım saatler süren araştırmalar ve kurgu süreciyle ilgileniyoruz. Kanalımıza katılarak ve abone olarak bizlere destek olursanız çok mutlu hissederiz. Modern Ordular serimizin bu bölümünde Endonezya'yı ele alacağız. Ben Sinan Bakioğlu, keyifli seyirler dilerim. Ordunun yapısıyla başlayalım. Başkomutanlık makamında aynı zamanda Cumhurbaşkanı olan Prabowo Subianto var. Ülkede askeri geçmişi olan 3. Cumhurbaşkanı. Diğerleri Suharto ve Susilo Bambang Yudhoyono. 1976'da Endonezya Doğu Timor'u işgal etmişti. Subianto o günlerde teğmen olarak orduda görev yaptı. Bölgenin bağımsızlık hareketi liderlerinden Nikolai Lobato'yu aramak için gönderildi. Komut ettiği birlik Lobato'yu buldu ve etkisiz hale getirdi. Cumhurbaşkanı Subianto Türkiye ile yakın ilişkileri olan bir lider. 10 Nisan 2025'te Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir konuşma yaptı. Anak muda, pahlawan saya, ikon saya adalah Mustafa Kemal Atatürk. Dan Mehmet Penakluk, Mehmet Sang Penakluk. Ordu 1945'teki Endonezya Ulusal Devrimi sırasında kuruldu. Endonezya ordusunun sloganı Tridharma Eka Karma. 3 motto tek amaç anlamına geliyor. Peki hangi kuvvetlerden oluşuyor? Bunlar kara kuvvetleri, deniz kuvvetleri ve hava kuvvetleri şeklinde. Her kuvvetin ayrı bir sloganı da var. Kara kuvvetleri sloganı olarak Kartia Eka Paksi, yani eşsiz ışıklı kuş demek. Paksi Endonezya mitolojisinde özel bir kuş. Deniz kuvvetleri sloganı ise Jalewewa Jayamahe, denizlerde zafer kazananlardanız anlamına geliyor. Hava kuvvetlerinde ise Swapuana Paksa kullanılıyor. Anavatanın kanatları demek. Ülkede zorunlu askerlik yasal olarak var. Ancak uygulama yapılmıyor. 18-45 yaş aralığındaki erkekler ve kadınlar gönüllülük esasına göre orduya katılabiliyor. Asker olunması halinde 24 aylık hizmet zorunluluğu var. 2023 yılı verilerine göre ordunun %7'si kadınlardan oluşuyor. Ayrıca kadınlar general rütbesine kadar yükselebiliyor. Ülke Doğu Timor ve Papua Yeni Gine endeksli olarak ayrılıkçı yapılarla mücadeleye önem veriyor. Özgür Papua Örgütü, Papua Bağımsızlık Ordusu, Endonezya Timor mücahitleri gibi ayrılıkçılara karşı kontur terör operasyonları yürütüyor. Son bahsettiğim terör örgütü, DAEŞ terör örgütüyle iltisaklıdır. Ayrıca Güney Çin denizinde kaçak balıkçılığın önlenmesi ve deniz yetki alan ihlalleri konusuna da önem veriliyor. Son olarak Natuna Adaları üzerinde de ciddi bir gerginlik konusu var. Global Firepower Index araştırmasına göre 145 ordu içinde 13. sırada. Savunma bütçesi yaklaşık olarak 10 milyar 600 milyon dolar seviyesinde. Ordudaki aktif personel sayısı yaklaşık 400 bin. Kara kuvvetlerinde de yaklaşık 300 bin asker mevcut. Hava kuvvetlerinde 3000 kişiye yakın personel olduğu öngörülüyor. Deniz kuvvetlerinde ise 66 bin kişinin olduğu tahmin ediliyor. Ortalama 400 bin kişi de rezerv asker olarak sınıflandırılıyor. Endonezya'nın 280 milyonluk nüfusu sayesinde genel seferberlik durumunda 52 milyon kişiyi silah altına alabilme kapasitesine sahip. Yıllık bütçesi 2025 için yaklaşık 8.4 milyon dolar. Bu gayri safi yurt içi hasılasının sadece %0.55'ine denk geliyor. Ülkenin 2030 yılına kadar kullandığı tüm araç ve ekipmanların en az %50 oranda Endonezya üretimi olması hedefi var. Ordunun kullandığı ekipmanlara geçiyoruz. Kara kuvvetleriyle başlayacağız. Hem Endonezya üretimi hem de dış alımlar göreceğiz. Detaylarını aktaracağım. Ana muharebe tankı olarak Leopard 2A4 Plus'lar kullanımda. Ayrıca 2RI versiyonu da alındı. Bunlar Almanya üretimi. Orta tank olaraksa Harimao'lar bulunuyor. Aslında bu tankları yakından tanıyoruz. Ülkemizde Kaplan MT olarak biliniyor. Türkiye ayağında Nurol Makine ve Baye Systems işbirliği var. Uluslararası alanda ise Endonezya devlet şirketi PT Pindad ile ortaklaşa üretildi. Bu yüzden ülkemizdeki adı Kaplanken Endonezya'da Harimao olarak adlandırılıyor. Hafif tank sınıfında FV-101 Scorpion'lar var. Bunlar Birleşik Krallık'tan satın alındı. Bir diğer orta tanksa AMX-13, Hollanda ve Fransız üretimidir. Zırhlı savaş araçlarına geçelim. Çok farklı ülkeler ve ekipmanlar göreceğiz. Ancak yine Endonezya'nın kendi kabiliyetiyle ürettikleri de var. Detaylarını konuşacağız. Bu bölümün içinde hem zırhlı personel taşıyıcılar hem de
piyade savaş araçları yer alacak. Alman üretimi Marder model piyade savaş aracı kullanılmakta. M113 zırhlı personel taşıyıcı da bulunuyor. Bu ürün İtalya-Belçika ortak üretimidir. BAE Systems üretimi Elvis Stormer'lar da envanterde. Birleşik Krallık tarafından üretiliyor. Fransa-Hollanda ortak üretimi olan AMX ve CI araçları da yer alıyor. PT Pindad şirketi tarafından modernize edildiler. Çekya ve Avusturya tarafından geliştirilen Pandor 2 modeller de zırhlı personel taşıyıcı olarak kullanılmakta. Pindad Anoa ve Pindad Badaklarsa Endonezya'nın kendi imkanlarıyla geliştirdikleri araçlar. Hanwha Tarantulalarsa Güney Kore'den alındı. WZ-551'ler Çin'den satın alındı. VAB modellerse Fransız şirket Renault'dan temin edildi. Cadillac Gage Commando'lar da eski nesil olmalarına rağmen Amerika'dan alındı. 58 adet hizmette. Zamanla emekliye ayrılıyorlar. Güney Afrika üretimi Casper'ler de kullanılıyor. Deniz sınırı bulunan Avustralya ile ortak bir araç geliştirilmişti. İsmi Bushmaster Protected Mobility Vehicle. Ülkede Sanca MRAP olarak biliniyor. Tayland'dan Kayseri First Wind bulunuyor. Sovyetler döneminden kalma BTR-40'larsa kara kuvvetlerindeki en eski ekipmanlardan. Ukrayna üretimi Kozaklar da var. Pindad Komodo ve Pindad APR-1'ler ülkenin kendi kapasitesiyle geliştirdiği diğer zırhlı araçlardır. İspanya'dan Uro Vamtaklar da satın alındı. Tekrar Fransa'dan Renault Sherpa Light'lar ve Panhard ve BL'ler bulunuyor. Birleşik Krallık'tan temin edilen Mamba ZPT'ler de 4x4 olarak biliniyor. Çekya'dan Patriot 1 ZPT'ler de kullanılıyor. Endonezya üretimi SSE-P1 PAKCılar da yer alıyor. Peki neden bu kadar çok zırhlı araç var? Endonezya 17.000 farklı ada ve adacığı yönetiyor. Ayrıca ekvator çizgisinde yer alması sebebiyle tropikal iklime sahip. Çok sayıda farklı ada, farklı coğrafyalar demektir. Bu yüzden her iklime yönelik araçları envanterde. Kara kuvvetlerinin kullandığı füzeler, obüsler ve topçu sistemlerine geçelim. İlk ekipmanda yakın bir dost bizi karşılıyor. Türkiye'de boru olarak bildiğimiz taktik balistik füze. Endonezya'ya Kaan adı ile pazarlandı. Ateşleme sistemi olaraksa Avibras Astros 2'ler kullanılıyor. Bunlar Brezilya üretimidir. Obüslere geçelim. Motoru Renault tarafından üretilen Nexter Caesar'larda ilk dikkat çeken ekipman. Amerika'dan alınan M109'lar da kundağı motorlu obüs olarak kullanımda. Fransa ve Hollanda ortaklığıyla üretilen AMX MK61'ler de yer alıyor. Yakın komşusu Singapur'dan alınan FH2000'lerde kundağı motorlu son topçu ekipmanımız. Çekili obüslerle devam edelim. Güney Kore'den satın alınan KJ-179 ve KH-178'ler bulunuyor. Amerika'dan temin edilen M101'ler yer alıyor. Eski Yugoslavya döneminden kalan M48 bataryaları da bulunuyor. Son olarak Almanya menşeli üretici Heckler & Koch tarafından üretilen M635 sistemleri envanterde. Karadan havaya ateşlenen füze sistemlerinden bahsedelim. Birleşik Krallık'tan alınan Starstreak füzeleri bulunuyor. Bunlar kısa menzilli hava savunma amacıyla kullanılıyor. Martlet füzeleri de yine Birleşik Krallık'tan alınmadır. Bunlar da kısa menzilli hava savunma amacıyla tercih ediliyor. Fransa'dan satın alımı yapılan Mistral'ler de bulunuyor. Polonya'dan tedarik edilen Grom ve İsveç'ten alınan RBS-70'ler ise omuzdan ateşlenebilen kısa menzilli hava savunma sistemleridir. Son olarak Çin'den alınan bir adet QW3 bataryası da envanterde. Kara havacılık unsurlarına geçelim. Burada Endonezya üretimiyle dış alımlar arasında kısmi denge göreceğiz. Detaylarını aktarıyorum. Amerika'dan alınan AH-64 Apache'lerle Sikorsky UH-60 Black Hawk'lar taarruz helikopteri olarak kullanılıyor. Ek olarak Rusya üretimi MiL-Mi-35'lerde yer alıyor. Endonezya ve Kanada işbirliğiyle üretilen Bell 412'lerde hafif taarruz görevleri yürütüyor. Ülkedeki lisanslama işini PTDI şirketi yönetiyor. Aynı şekilde Almanya-Endonezya ortaklığı görülen MBB-BO-105'ler mevcut. Bunların da lisanslama işi PTDI tarafından yönetiliyor. Lojistik amacıyla Rus üretimi MiL-Mi-17'ler bulunuyor. Fransa'dan Eurocopter Fennec ve Amerika'dan Hawk 300'ler bulunuyor. Endonezya'nın kendi imkanıyla ürettiği CASA CN-235'lerle N-219 Nurtanyo'lar ağır nakliye uçağı olarak hizmet veriyor. Bunlar henüz envanterde değil. Toplam 9 adet sipariş verildi. İspanya ile ortaklaşa olarak CASA C-211 Aviokarlar ise son ağır nakliye uçağımız. Kara havacılık unsurlarının ateşleyebildiği füzelerle kara kuvvetlerini tamamlıyoruz. Sovyetler döneminden kalan 9K-38 Igla, 9M-120 Ataka, 9K-114 Shitrum ve S-8'ler var. Amerika'dan alınan AGM-114 Hellfire, Hydra 70 ve Amerika-Endonezya ortak üretimi FF-AR'ler mevcut. Sırada Endonezya Deniz Kuvvetleri'nin kullandığı araçlardan bahsedeceğiz. Denizaltılarla başlayalım. 2 Nisan 2024'te Fransa ile ortaklaşa üretileceği duyurulan KRI TBD'ler var. TBD denmesinin sebebi adının sonra konulacak olması. Taarruz amacıyla envantere alınacak. Naga Pasa sınıfı da yer alıyor. Bunlar Güney Kore ile birlikte projelendirildi. Son olarak Jakra sınıfı denizaltılar var. Almanya'dan satın alındı. İtalya'dan satın alınan Brajivaya sınıfı genel amaçlı fırkateynler de bulunuyor. Hollanda ile ortaklaşa üretilen Marte Dinata sınıfı ise güdümlü füze ateşleyebilen fırkateyn olarak kullanılıyor. Son fırkateyn modeli olaraksa yine Hollanda'dan alınan
alınan Ahmadiyani sınıfı mevcut. Korvetlerle devam edelim. Güney Kore'den PCC 773 model bir korvetin Endonezya'ya devredilmesini istediler. 35 milyon dolarlık tamirat masraflarına karşılık kabul edildi. Eski model bir korvettir. Bung Tomo sınıfı korvetler de yer alıyor. Bunlar Birleşik Krallık'tan satın alındı. Diponegoro sınıfı korvetler ise Hollanda'dan satın alındı. Bung Karno sınıfı korvet helikopter taşıyabiliyor. Ayrıca bir adet gemi ise devlet başkanlığının hizmetinde. Fatahillah sınıfı korvette üzerinde helikopter pisti bulunduruyor. Halen 14 adet kullanımda olan eski Doğu Almanya üretimi Kapitan Patimura sınıfı korvetler de bulunuyor. Bunlar denizaltılara karşı kullanılıyor. 2 adet açık deniz devriye gemisi olaraksa Raja Haji Fisabillah gemileri mevcut. Amfibik savaş gemileriyle devam edelim. İlk olarak Miltatuli sınıfı bizi karşılıyor. Bu Japonya'dan alındı. 1 adet var. Çıkarma ve çıkarma platform gemilerine geçelim. Burada ağırlıklı olarak Asya ülkeleriyle Endonezya'nın kendi ürettiklerini göreceğiz. Güney Kore ve Endonezya ortaklığıyla üretilen Makassar gemisi önemli. Daha sonra Endonezya üretimi olan Semarang gemisi var. Bu çıkarma platformuna sahip. Teluk Bintuni sınıfı gemilerse yine Endonezya'nın kendi üretimi olup çıkarma amacıyla kullanılıyor. Bu modele tanklar da yerleştiriliyor. Filmlerde ve tatbikatlarda gördüğümüz sınıflardandır. Sahile yanaşıp emniyet alındıktan sonra içindeki tankları kıyıdan sürme imkanını sağlar. Teluk Langsa modelleri de aynı görevi yapar. Bunlarsa Japonya üretimidir. Teluk Semankalar da aynı vazifeyi yürütür. Güney Kore'den satın alınmıştır. Ayrıca üzerine yerleştirilen helikopterle acil durum sıhhi tahliye veya havadan destek imkanı sağlar. Eski dönem Doğu Almanya'dan alınan 14 adet Teluk Gilimanuk orta sınıf çıkarma gemisi de yer alıyor. Bunlardan 4 tanesi emekliye ayrıldı. Hızlı taarruz gemilerine geçelim. FAC M70M modeli sipariş edildi. KCR 70M modeline benziyor. Üretici ise tanıdık bir adresten. Üretimleri Yalova, Türkiye'deki Sifine tersanelerinde yapılıyor. Henüz teslim edilmediği için net bir görsel olmamakla beraber tasarım fotoğrafını paylaşıyorum. Klevang sınıfı hücum botlar bulunuyor. Bunlar Endonezya'nın kendi kapasitesiyle geliştirdiği ürünlerdir. Sampari, Klorit ve Mandao'lar da aynı şekilde ülkenin kendi imkanlarıyla ortaya çıkmış askeri araçlardır. Son olarak FPB-57 sınıfı torpido hücum botu olarak kullanımdadır. Hava kuvvetlerine geçiyoruz. Ağırlıklı olarak dış alımlarla karşılaşacağız. Ancak ülkenin kendi ürettiği uçaklar da mevcut. Çok maksatlı savaş uçaklarıyla başlayalım. Fransız üretimi Dassault Rafale F4 modeli kullanımda. Amerika'dan alınan F-16'lar da aynı görevi yürütüyor. Avcı uçağı olarak Rus üretimi Su-27 ve Su-30'lar envanterde. Hafif taarruz olarak Güney Kore'den alınan T-50 Golden Eagle bulunuyor. 13 tane hizmette. 6 tane de sipariş edildi. Birleşik Krallık'tan alınan Baja Hawk 200'de hafif taarruz görevleri icra edebiliyor. Brezilya'dan tedarik edilen Embraer EMB-314'lerde hafif taarruz ve düşük yoğunlukta çatışmalara karşı kara desteği için kullanılıyor. Deniz devriye olarak da Boeing 737, CASA C295 ve CASA CN235'ler yer alıyor. Tanker uçağı olarak Airbus 400M Atlas ve KC-130 Herküller bulunuyor. Nakliye uçaklarından da bahsedelim. Amerikan Lockheed Martin üretimi C-130J Super Herküller mühimmat ve personel taşımak için kullanılıyor. Ayrıca C-130'lar da aynı görev için bulunuyor. Yine ortak üretim olarak PTD'yi NC-212'ler kullanımda. Bunlar ayrıca medikal tahliye görevinde de kullanılabiliyor. Helikopterlere geçelim. Burada Endonezya üretimiyle karşılaşmayacağız. Tamamen dış alımlar yapıldı. Fransız Airbus üretimi Eurocopter EC-725'ler çatışma esnasında arama kurtarma faaliyetleri için kullanılıyor. Yine Eurocopter AC-332'ler ise askeri nakliye amacıyla görevde. Birleşik Krallık ve İtalya ortaklığı gördüğümüz Augusta Westland AW-139 ve AW-101 yer alıyor. Son helikopterimiz de Almanya'dan geliyor. MBB-BO-105'ler hafif taşımacılık görevlerinden sorumlu. Eğitim uçaklarından da bahsetmek istiyorum. Bu alana önem veriyorlar. Bölgesinde artan gerilimlere karşılık olarak hava kuvvetlerini güçlendirmek istiyorlar. Envanteri ağırlıklı olarak Alman Gross üretimi Gross G-120 TP'ler var. Daha sonra Güney Kore üretimi KAI KT-1 Wongi'ler bulunuyor. Ayrıca Bae Systems üretimi Hawk 109'lar görev yapıyor. Ek olarak Amerika'dan Cessna 281 Skyline, Cessna 172 ve Cessna T-41 Mescalaro'lar temin edildi. Fransa'dan Eurocopter EC-120'de kullanımda. Ayrıca Airbus H-145 helikopterleri de bulunuyor. Ülkenin kendi üretip geliştirdiği PTD'yi NC-212'lerden şu an bir adet mevcut. Bir tane de sipariş verildi. Almanya'dan DG Flugzeugbau DG-100 ile Amerikan üretimi Schweizer SGS-233 planörler ise son hava eğitim araçlarımız. Sırada İHA'lar, SİHA'lar ve gözetleme dronları var. Burada 3 ayrı Türk üretimi ekipmanla karşılaşacağız. Öncelikle kendi üretimleri olan IAE Wulong İHA yer alıyor. Ayrıca Çin'den CASC Rainbow'lar da temin edildi. 60 adet Bayraktar TB3,
9 adet Bayraktar Akıncı ile 12 adet TUSAŞ Anka S siparişi verildi. İsrail'den Aerostar Tactical UAS, Aeronautics Defense Orbiter ve EAE Searcher model gözetleme dronları da envanterde. Ekipman bölümümüzü hava savunma sistemleriyle tamamlayalım. Karadan havaya ateşlenebilen füzelerden bahsedelim. 7 Kasım 2022'de Roketsan'ın Endonezya için Kaan füzeleri ve hava savunma sistemi geliştireceği duyuruldu. Kaan füzeleri yakından tanınıyor. Türkiye'de boru olarak biliniyor. Sistemin ise Hisar olacağı paylaşıldı. Norveç'ten NASAMS-2 alındı. 2 adet kullanılıyor. Güney Kore'den Kiron ve Çin'den QW-3 Vanguard omuzdan ateşlenebilen sistemleri de alındı. Ekipman bölümünü tamamladık. Sırada Endonezya'nın askeri anlamda girdiği işbirlikleri var. Türkiye'den İHA, SİHA, füze ve hava savunma sistemleri alındı. Roketsan'la yakın temas var. Bu konudaki bilgimizi arttırmak için Defense Türkiye'nin koordinatörü Ahmet Alemdar'la görüştüm. Endonezya'nın Türkiye'den tedarik ettiği sistemlere baktığımızda mesela bizim Bora olarak yurt içinde kullandığımız balistik füzemiz ilk ihracatını biz Endonezya'ya gerçekleştirdik. Baktığımızda füze sistemlerinde Endonezya'nın çok yoğun bir ilgisi var. Çakır Seyir füzesine yönelik bir tedarik planları bulunuyor. Atmaca gemi savar füzesine yönelik bir tedarik planları bulunuyor. Bunların yanı sıra baktığımızda hava araçlarımıza yönelik talepleri var. TB3 kapsamında TUSAŞ tarafından PTDE'ye teknoloji transferi gerçekleştirilecek. Ayrıca Endonezyalı mühendis ve teknisyenler için eğitim programları düzenlenecek. Endonezya bir ada ülkesi olduğundan, yani çok ciddi bir 17 binden fazla adadan oluşuyor. Buradaki hem adalardaki genel durumun gözetlenmesi hem deniz güvenliğinin gözetlenmesi için uzun süre havada kalabilen hava araçlarına ihtiyaç var. Keşif, gözetleme, istihbarat faaliyetlerini icra edebilir. Bu noktada Türkiye'den anti insansız hava araçlarını tedarik etti. Yakın gelecekte Bayraktar TB3 ve Akıncı gibi hava araçlarını tedarik edecek ve bunlardan yüksek adetlerde tedarik edecek. Bunlarla birlikte adalardaki, ada çevre denizlerindeki deniz güvenliğini, kaçakçılıkla mücadele gibi operasyonlarını başarıyla yapmayı planlıyor. Ayrıca Bayraktar TB3'ün bilinen ilk ihracatını Endonezya'ya gerçekleştiriyor. Yani bu bağlamda ilk imzalar atıldı. Ayrıca Bayraktar Akıncı TİHA'nın da benzer şekilde ihracatına yönelik bir sürece girildi. Bu sistemlerle ilgili mühimmatların işte MAMLE, MAMCE işte veya ilgili diğer mühimmatların tedariğine yönelik de Endonezya'nın bir talebi var. Atmaca gemi savar füzesi, Çakır Seyir füzesi, Sungur hava savunma füzesi ve MAML mini akıllı mühimmat Endonezya tarafından kullanılıyor. Aselsan'ın Cenk 4 boyutlu arama radarı, Sarp uzaktan komutalı stabilize silah sistemi ve top atış kontrol sistemi için stratejik anlaşmalar imzalandı. Yüzer platformlara yönelik mevcut gemileri modernize ediyorlar. Bu modernizasyonda Türk savunma sanayi ürünlerine çok ciddi ağırlık veriyorlar. Örneğin bizim istif sınıfı fırkateyinlerde kullanılan son teknoloji Cenk radar sistemimiz Endonezya'nın modernize edileceği gemilerde kullanılması planlanıyor. Benzer şekilde Atmaca gemi savar füzemiz benzer şekilde modernize edilecek gemilerde kullanılacak. Baktığımızda Türkiye'nin insansız deniz aracı ihracatında da Endonezya'nın bu bağlamda önemli bir ülke olduğunu ifade edebiliriz. Yani burada bir anlaşma var. İlk bizim de bir ihracatımız gerçekleşmiş olacak. Bunun haricinde sualtı araçlarının insanlı insansız sualtı araçlarının yönelik Endonezya'nın talepleri var. Türk savunma sanayi bu konuda çeşitli hizmetler, çözümler sunmaya çalışıyor. Oldukça geniş bir perspektiften bahsediyoruz. Yani Endonezya'nın hemen hemen ihtiyacı olan her konuda Türk savunma sanayinin zaten çözümleri var ve bunları daha da yerelleştirdik. Yani Endonezya'nın ihtiyaçlarını yönelik spesifikleştirerek iyice yerelleştirelim. İhracat noktasında çeşitli adımlar atılmakta. FNSS ve PT Pindad ortaklığıyla Harima orta sınıf tankı geliştirildi. Önümüzdeki süreçte benzer Kaplan Metis şasisi üzerinden zırhlı araç geliştirilmesi, paletli zırhlı araç ve bunun Endonezya teslimatına yönelik bir süreç işletiliyor. Endonezya'nın dediğim gibi bir ada ülkesi olmasından dolayı çok ciddi bir hem gözetleme, havadan gözetleme sistemi ihtiyacı bulunmakta hem de deniz, yüzer platform ve dalar platformu ihtiyacı bulunmakta. Amerika ile F-16 uçakları özelinde askeri teçhizat tedariki yapılıyor. Ayrıca Amerika öncülüğünde kurulan Birleşmiş Milletler Barış Gücü Kuvvetleri'ne destek veriliyor. Fransa ile Rafale savaş uçakları ve Sezar obüsleri alımı için çeşitli anlaşmalar yapıldı. İngiltere ve Japonya ile deniz güvenliği ve savunma teknolojileri konularında işbirlikleri imzalandı. Güney Kore'den denizaltılar ve eğitim uçakları alındı. Editör yorumuyla videomuzu tamamlayalım. Avustralya ile ise yakın temas devam ediyor. Özellikle açık denizlerde artan Çin nüfuzunu kırmak için alternatif destek olarak görülüyor. Bu yüzden Amerika, Güney Kore ve Avustralya ile sık sık deniz tatbikatları düzenliyor. Farklı ülkelerden yapılan geniş ölçekli alımlar ülkenin envanter yelpazesini genişletiyor. Bu durum bağımlılığa sebep olur mu sorunuzun farkındayım. Ancak bu ihtimali minimuma düşürmek için yerlileştirme projelerine önem veriyorlar. Böylece ülkeden dışarıya çıkan paranın miktarı da azalıyor. Hava kuvvetlerindeki eğitim uçakları ise çevresindeki tehditlere karşı koyma kapasitesini artıracaktır. Çünkü çok sayıda yeni askeri pilot yetiştirmek istiyorlar. Türkiye ile askeri
havacılık ve silah sistemleri konusunda yapılan görüşmeler kritik. Ülke geniş alanı kontrol etmesi sebebiyle hava desteğine ihtiyaç duyuyor. Türk İHA'ları ve hava savunma sistemleriyle buradaki denetim görevleri daha kolay hale gelebilir. Video bitti. Fikirlerinizi ve görüşlerinizi yorumlarda bekliyorum. Bu tarz daha fazla içerik için GZT'ye katılmayı ve abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Asya'nın uzak noktalarına gidiyoruz. Endonezya 17.000 farklı ada ve adacığı kontrol ediyor. Askeri envanterini genişletmeye devam ediyor. Özellikle hava kuvvetlerinde ve deniz kuvvetlerinde Türkiye'den çok sayıda askeri araç ve füze satın aldılar. Geçmişinde çevresindeki bağımsızlık hareketlerine karşı izlediği politikalarla toprak bütünlüğünü korudu.